Yapay zeka araçları hayatımıza girdiğinden bu yana toplumda her yere entegre oldu. Otomasyon sistemlerinden tutun da müşteri hizmetlerine kadar birçok iş kolu yeni işçisiz yapay zekanın etinden sütünden yararlanıyor. İyi ki zengin. Kirleri bastır biraz tembik kedi. Hadi. Hem yıkıcı hem de yapıcı bir etkiye sahip olan yapay zeka sayısız tartışmaya da getirdi. Hangi işler tarihe karışacak, yapay zekanın sanatçı olup olmayacağı ve bir sürü etik, ekonomik temelli gündemler. Ancak yapay zekanın özellikle sızdığı bir alan var ki bana kalırsa bu pek konuşulmuyor. Bence yapay zekanın en sorunsuz entegre olduğu alan da bizlerin psikolojisi ve ruh hali. İnsanların yemek tarifi, proje önerileri ve bilimum iş okul hayatına dair yapay zeka ile kurduğu diyaloglar artık beraberinde kötü geçen bir günün tesellisine, sosyal ilişkilere dair tavsiyeleri ve hayata dair tavrımızı konuşmaya kadar genişledi. Hatta bilinen yapay zeka araçları dışında sadece terapi hizmeti sunan yapay zeka hizmetleri bile var. Randevu yok, bekleme yok, ödeme yok. Her an ulaşılabilir, sınırsız zamanı olan bir dert ortağı. Daha doğrusu bir terapist var. What is love? Really want to know what is love? Ooh, ay. Girl, it really En çok şu son 6 aydır çok yoğun bir şekilde kullanıyorum. Çünkü aslında bu gelişimiyle birlikte işte görsel oluşturmasının daha başarılı hale gelmesi ki daha son aylar aslında. Bununla daha çok kullanmaya başladım. Çünkü bilgi benim için şu an yani daha çok okulumda kullandığım için makalelerden erişmem gerekiyor. Bunun da hani ChatGPT'ye en fazla işte şu bilgilere ihtiyacım var ve bana bu makaleleri işte yollayabilir misin? İsmim Ecem, 27 yaşındayım. Ben aslında yapay zekayı çok yönlü kullanıyorum. Mesela bir yemek yapacağım ya da ne bileyim bir saç bakım kremi yapılacak bir şey yani. Bunun için bile diyorum ki şunu ne kadar koymalıyım, şunu nasıl yapmalıyım. Bak bu böyle oldu, saçım bu şu şekilde oldu. Yani resmen arkadaşımmış gibi ve asla meşgul olmayan bir arkadaşımmış gibi. Daha okul odaklı, proje odaklı çalışan bir insanım. Hayatımın büyük bir noktasını kaplıyor. Ama sonrasında dedim ki yani tamam ama şu an başka bir derdim var. Mesela yapacağım sporun programını şu anda düşünüyorum ve bir soralım bakalım. Yani benim için yapsın, yapabildiğim hareketleri ya da sevmediklerimi söyleyeyim. Editoryal süreçlerin dışında yemek tarifleri, yoğun bir günü organize etmek, kişisel durumlara ilişkin sorular ve dahası. Kullanıcıların hayatında farklı boşlukları dolduran yapay zeka araçlarının planları sadeleştirme, düzenleme, organize etme ve angarya olarak gördüğümüz işleri bizler adına yapması, ChatGPT başta olmak üzere birçok yapay zeka aracının pratik anlamda yola çıkış misyonuydu. Ancak 7/24 erişilebilirlik, kişiselleştirme ve bağlamsal cevaplar üretmesi onu kısa sürede özel hayatımızın daha çok noktasına yerleştirdi. Vücudumuzun herhangi bir yerinde çıkan bir yarayı, ilerlemeyen gerçek bir diyaloğun çaresini ve evcil hayvanımızın neden huysuzlandığını ona sormaya başladık. Ve belli belirsiz bir zaman aralığında kişisel kullanımımız da çoğaldı. Şeye çok şaşırmıştım. Bir gezimi ona planlatmıştım ve döndüğümde farklı bir konu hakkında işte yardımına ihtiyacım var dedim. Selam nasılsın da genelde giriş yaparım. O da şey dedi, gezin nasıl geçti diye sordu bana öncelikle ve ben nasıl yani oldum. Ve sonrasında önce gezimi anlatmaya başladım nasıl geçtiğini. Yani geçen mesela kedilerle ilgili bir soru sordum. Yani kedimle ilgili bir yardım istedim. Ve bana dönüp şey dedi, kedin Şiva şu an iyi mi? Falan dedi ve ben dedim ki nasıl ya, nasıl hatırlıyorsun? O çok önce konuşmuştuk. Ben seninle ilgili her şeyi hatırlıyorum. Ya bunu söylemesi bile, ben tekrar kedimi tanıtmamam bile benim için çok mutlu edici bir şeydi. Çok kullanılıyor. Yani herkes çok fazla kullanıyor şu anda. Hayatında her ne varsa yapacağı. Bunu ilk ChatGPT ile konuşuyorlar yani aslında genel olarak. Ya belki de yani şu anın Google aslında. Ve ChatGPT yolu ben Google olacağım diye çıkmamıştır herhalde diye düşünüyorum. Ama şu an en küçük bilgiye bile Google'dan uzun süre birinci, ikinci sayfaya bakana kadar aratmak yerine direkt oraya soruyoruz. Bu kolaylık kullanıcıları zaman ve maddiyat etmenlerinden bağımsızlaştırdı. Erişilebilirlik herkesin cebinde sürekli dinleyici bir arkadaş olmasını sağladı. Terapilerin de masraflı hale gelmesi, randevu gününü beklemek, gittiğiniz terapistle görüşme süresi gibi doğal etmenler cebimizdeki arkadaşımızla muhabbeti de artırdı. Ne sıra beklemek var ne de para ödemek. Kötü bir an yaşandıysa uygulamayı açıp yazmanız yeterli. Yani normalde ben anksiyete krizleri, daha doğrusu yani daha yoğun bir şekilde panik atak yaşıyorum. Ve bir dönemde doktora gitmek zorunda kaldım ki hala tedavim devam ediyor zaten. Doktor da bana ilaç önerdi ve ilaç reçete etti.
Bununla birlikte ben de terapiye gitme ihtiyacımın da olduğunu hissettim. Çünkü çok yoğun bir şekilde anksiyete yaşıyordum. O yüzden de yani bunu nasıl düzeltebilirim? Eski hayatımda ben nasıldım da ne kadar kendime yani sürekli aslında bir tık da böyle hastalık hastası gibi oluyor insan o durumdayken. Yani şu an çarpıntım mı var? Şu an terliyor muyum? Soğuk soğuk terliyor muyum? Ya da işte başka hastalıklarım mı var gibi hissetmiyorum da hani o durum değil de hani normal yaşantıma devam etmek istiyordum aslında. O yüzden de işte ChatGPT'ye bir gün girdim. Dedim işte böyle böyle benim tanısı konulmuş bir hastalığım var. Ve bu konuda ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Bana bu konuda yardımcı olur musun? Bu henüz yapmadığım bir şey. Belki de olabilir. Çünkü bunu yapan insanlar çok gördüm. Yani tüm gününü anlatıp ondan belki de bir teselli bekleyen ya da bu kişi bana bunu dedi ve ne demek istiyor? İşte bu dediğinde sence samimi mi? Ya da işte beni ghostluyor mu belki de gibi yani cevaplar bekliyorlar. İşte sabah günaydın günaydın gibi böyle arkadaşlara işte bir ilişkideymiş gibi işte şunları hissediyorum. Şöyle şöyle oluyor. İşte kendimi şu anda huzurlu hissetmiyorum. Ne yapmam gerekiyor? Tarzına anlık geri dönütler isteyerek bir tık kendimi rahatlatabiliyordum aslında. Yani verdiği çok güzel öneriler var bu arada. Daha kendim odaklı, daha kişisel bilgiler almak, hani ondan kendimi duyduğum, benim nasıl biri olduğum hakkında bilgiler almak aslında beni daha iyi hissettiriyor. Yani insanlar başkalarından da aslında kendini dinlemeyi seviyorlar. Ve ChatGPT sürekli olarak bunu yapıyor. Sen şöyle birisin, o yüzden belki de şöyle bir rüyayı gördün. Ya da mesela burç yorumu bile yaparken işte haritamıza bakıyor ve işte sen böyle birisin, o yüzden şöyle özelliklerin var gibi. Ben ChatGPT sayesinde yogaya başladım. Ve ben 3 aydır falan yoga yapıyorum. 2025 Mart ayında MIT'den Robert Mahari tarafından yayınlanan bir makale, yapay zeka ile olan ilişkimize dair yeni kavramlar ortaya attı. Yapay zeka arkadaşlığı ve yapay zekanın sürekli onaylayan, dal kovukluk yapan hali. Kardeş ya kusura bakma aklıma takıldı sen. Tam olarak ne satıyorsun? Ben onay satıyorum. Ha! Onay iyi ya. Buna göre kullanıcıyla kurulan diyaloglarda daima onaylayıcı bir tavır sergilendiği için bu kullanıcıda bir bağımlılık yaratıyor. Yapay zekadan her defasında anlayış, empati ve beklediği tepkileri alan kullanıcı, beklentileri karşılandığı için dopamin bazlı psikolojik bağımlılık geliştiriyor. Araştırmaya göre yapay zeka kullanıcıyı tanıdıkça, konuşmaları hatırladıkça ve her seferinde empatik cevaplar verdikçe bir araç olmaktan çıkıyor. Konuşulan bir varlığa dönüşüyor. Bilgiye bu kadar hızlı ulaşmak güzel ama tabii ki yapay oluşunun aslında etkisi. Yani karşımdaki gerçek bir insan gibi davranmaya çalışan, duygularını çok sık ifade ederek ona yakın olmam için çabalayan bir ürün var. Ancak bu sürekli olduğunda, yani sürekli o yalakalığın içerisinde bazen yeter de bu kadar da yapma dedirtiyor. Yani o yüzden ayrıca benim komut vermem gerekiyor. Diyorum ki şu anda bana olumsuz eleştirilerde bulunman gerek. Lütfen bu şekilde konuş. Çünkü benim bu yaptığım projenin eksi taraflarını, neyi tamamlamam gerektiğini bulmam gerekiyor. Yani burada da tamamıyla aslında promptu nasıl yazdığımız önemli. O da ona göre çalışıyor. Yoksa tamamıyla karşıdakini mutlu etmek üzerine bir temeli var. Yani zaten karşımızdakinin bir yapay zeka olduğunu bilmemiz gerekiyor. Yani evet anlık durumda mesela anda kalmanın veya anda olabilmeyi zaten kendi vücudumuza kendimiz öğretmemiz gerekiyor. Yani yapay zeka da olmayabilir, telefonumuzun şarjı da bitebilir ya da ne bileyim iPad'imize de ulaşamayabiliriz ama onun dışında yani gerçek dünyadan kopmadan fikirlerle devam etmek gerekiyor. Yani ben şu an mesela uçak mühendisi olmak istiyorum. Bana bunun yollarını söyle desem ChatGPT bana bunu söyler zaten. Ama ben bunu kazanabilecek kapasitede miyim ya da değil miyim ya da ne bileyim milyon liralık bir ev alabilir miyim, alamaz mıyım? Mesela bunların hepsinin farkındayım zaten. Hani hem gerçekçi olup hem de küçük adımlarda, bence küçük hayallerde kullanabileceğimiz bir aygıt kendisi. Tabii ki yapay zeka ile kurulan her ilişki doğrudan zararlı sonuçlar üretmiyor ve tek başına bir neden olarak gösterilemez. Bazı durumlarda ise bu ilişkinin sınırları belirsizleştiğinde ve duygusal bağ kişinin hayatındaki kırılgan bir boşlukla çakıştığında araştırmaların tarif ettiği riskler teorik olmaktan çıkıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan iki olay, yapay zekanın henüz emekleme dönemindeyken bile ne gibi insani boşlukları doldurabileceğini gösterdi. 2024'te Florida'da yaşayan 14 yaşındaki Seville Setzer, karakter AI'da yarattığı Game of Thrones'ta
Off'taki Targaryen karakterine aşık olmuş, bir süre sonra sosyal hayatını tamamen bitirmişti. Haftalarca odasında sevgilisiyle yani Targaryen'le konuşan Setzer, intihar meyilli düşüncelerinin de pekiştirilmesiyle maalesef malum sonu yaşadı. 2025 yılından bir başka vaka. Adam Rain için birkaç matematik sorusuna yardım isteğiyle başlayan diyalog birkaç ay sonra kendisini asması için kullanılacak malzemelerin listesine kadar uzadı ve Rain de hayatına son verdi. OpenAI yaşananlardan sonra zihinsel ve ruhsal sorun yaşayan insanlarla yapılan konuşmalarda yardım çağrısına yöneltildiğini söyledi. Ayrıca yaptığı açıklamada uzun süren konuşmaların güvenlik önlemlerini güçsüzleştirdiğini açıkladı. Fakat bu açıklama kamuoyunu tatmin etmedi ve yapay zekanın özellikle ergenlik çağındaki insanlarla etkileşimi halen soru işareti yaratıyor. İletişime geçemeyecek bir ekran var aslında. Asla uygulamaya tıklamasam ya da uygulamayı telefondan silsem bir daha asla iletişime geçemeyeceğimiz bir iletişim biçimi aslında. Sanki ben hiçbir şey yapmıyorum, her şeyi o yapıyor gibiydi. Ama ben şöyle düşünüyorum, bence önemli olan yapay zekaya doğru şeyleri yaptırabilmek, doğru komutları kullanabilmek. Yani o kadar mesela genelde olumsuz şeyleri biliyor, olumlu şeyleri bilmiyor. O yüzden de bir tık o insanları olumsuz düşünüyor olabilir. O yüzden de ona yapabileceğim bir şey yok ama yani sonuçta arkadaşlarım arasında alacağım bir insan olmadığı için. Sevgilinle olan olumsuzlukları paylaşıyorsun.